29 yaşındayım artık. 10 senedir yönetiyorum. Hayatım o kadar güzel ki her hafta dünyanın bir yerdeyim. Yönetiyorum, arkadaşlık yapıyorum, yemekleri yiyorum, içiyorum. Onun için gerçekten hayatım değişmezse hiç, ben çok mutluyum. İnsanlar şok oluyorlar. Şimdi sen Nil Venditti adı yazarsan bir kız beklemiyorsun ve küçük bir kız beklemiyorlar. Ben çok küçüğüm. Ben girince onlar şoktalar. Ama sonra müzik başlayınca artık beni görmüyorlar, müziği görüyorlar. Baktım bir gün WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Diyor ki beni lütfen hemen ara. Ben de aradım. Dedi ki merhaba Nilcim, ben Fazıl Say. Yok artık. Şaka. Şef gelmiyor artık. Bana bir jumpin lazım. Sen gelir misin? Sanki hayır diyeceğim. Evet Fazıl'cığım, çok teşekkür ederim. Beni nasıl biliyorsunuz? Ben seni hep takip ettim. Şimdi ben İtalya'da doğdum. İtalyan Türk, çünkü annem Türk, babam İtalyan. Annem Ankaralı, babam da Roma'da doğdu. Onlar da Perugia'da tanıştılar, çok aşık oldular ve durdular. Şimdi hala Perugia'da yaşıyorlar. Ben de işte Perugia'da doğdum, İtalya'da büyüdüm ve okudum. Ama bütün yazları tabii ki hep Türkiye'ye geldim. Anneannem benim Datça'da. Onun için her yaz ben Datça'dayım. Datça'yı çok severim. Benim Türkçem çok kırık ama ben küçükten annem bana Türkçe konuştu. Bana hem de kardeşime, küçük kardeşim var, Federico. Hep Türkçe konuştu. Ben şimdi müziği çok erken başladım. 6 yaşında cello'ya başladım ve ben cellocuyum. Zaten Perugia'da konservatara gittim. 10 sene ben cello çalıştım. Şimdi neden cello'ya ben çok bayıldım? Çünkü ilk benim dersimde tam ilk benim maestro dedi ki cello senin çocuğun gibi ve sanki çocuğunu kucaklayacaksın gibi öyle çalınır ve ben buna aşık oldum. Çok çok sevdim. Bir gün cello insanlar böyle birazcık şaka insanlar ve bana böyle kötü bir şaka yapmak istediler. Söylediler ki şefe bugün Nil'i çağır, Nil yönetsin. Ama o anda hayatımda böyle şef olmak, yöneteceğim öyle bir şey yok. Ben cellocuyum, cello çalıyorum, gayet mutlu, serin hayatım. Şef de beni çağırdı aslında. Ben de yönettim, çok kötüydü. Ama bu anda şef bana dedi ki Nil'cim bence aslında bunu sen iyi yapabilirsin diye düşünüyorum. İstersen benim hocamı çağırayım, sen benim hocamla git çalış birazcık, oku bunu. Seversen işte öyle. Ben de tamam yani neden olmasın, zaten müziği çok seviyorum. Neden olmasın dedim. Sonra tabii ki şeflik okudum. Bir sene sonra ilk yarışma kazandım. 2015 Premio Claudio Abbado İtalya'da. Oradan bir baktım orkestralar var, konserler var, turdayım, burada öyle bir şef oldum yani. Cellocu gibi çok mutluydum. Ve böyle yönetim diye bir fikrim bile yoktu. Ama şimdi yani şefsiz hayatı hiç düşünemem. Yani ne kadar güzel ve müziği ne kadar daha iyi güzel anlıyorsun ve oynayabiliyorsun yani çok daha iyi şef gibi, çünkü çok daha şeyleri, müziği tam çalışman zorundasın. Tek enstrüman değil ya da senin partın değil, herkesin partı ve neden o parça orada, yani müziğin hikayesinde. Yani bu çok güzel, çok seviyorum. Baktım bir gün WhatsApp'tan bir mesaj geliyor. Diyor ki beni lütfen hemen ara. Numara yok ama tabii ki +90 yani Türk bir numara. Ben de aradım. Dedi ki merhaba Nilcim, ben Fazıl Say. Yok artık. Şaka. Evet Nilcim, ben Fazıl Say. Şimdi Ljubljana, Slovenya'da bir konserim var. Şef gelmiyor artık. Bana bir jumpin lazım. Sen gelir misin? Sanki hayır diyeceğim. Evet Fazıl'cığım, çok teşekkür ederim. Beni nasıl biliyorsunuz? Ben seni hep takip ettim. Öyle. Tamam o zaman gittim Ljubljana'da. Çok güzel konser geçti. Bundan sonra Ljubljana beni daha 3 kere çağırdı. Yani çok güzel geçti. Fazıl da çok memnundu.
Beraber işte iş yapmaya başladık ve Fazıl hep beni çağırdı yanına. Sonra ben onun müziği müthiş seviyorum. Yani çok aşığım onun müziğe. Onun için onun müziği yaptık. Bir gün bana Fazıl dedi ki, Nilcim artık biz çok iş yaptık beraber. Sen kendin git. Yoksa sanacaklar ki sen tek konser yapıyorsun çünkü ben seni çağırıyorum. Öyle değil. O zaman ben kendim konser yaptım şirketle. Ve şimdi artık bir durumdayız. Artık bazen Fazıl'la beraber yapıyoruz konserlerimizi. Çok güzel oluyor. Bu bütün efektler. Evet. Ondan Hep sonra piyanist ama hepsinin Fazıl böyle bir adam. Kalbi çok iyi. Ve o bir şeyi severse her şeyi veriyor. Hayatısından ne gelirse bana veriyor. Yani çünkü beni sevdi, benim hakkımda tabii. Ve böyle benden bir gün bir şey rica etmedi. Bak ben bunu yani gerçekten böyle aşırı sevdim. Bir gün bana dedi, hayır Nil bana bunu yapar mı? Hiç olmadı. Bana tek veriyor konserler ve çok destekliyor. Hep diyor Nil çok güzel bir şef, Nil'i çağırın. İşte Cemal Reşit Rey Orkestra'nın daimi şef olduğu hemen paylaştı. Ne güzel bu, İstanbul için çok güzel. Yani çok büyük bir destek, büyük bir sevgi ve abi bir gün bana bir şey istemedi ya. Bu çok güzel bir şey. Şimdi tabii ki ben İtalya'da doğdum, İtalya'da büyüdüm. Onun için İtalyam çok iyi yani. Ben İtalya'da okudum. Onun için ben hep İtalyanım dedim. Ben Nil Venditti, İtalyanım. Fazıl'la görüştüm. Bana dedi ki ama senin adın Nil. Ben dedim evet. Annen Türk. Evet. Sen Türksün. Ben de evet haklısınız. Onun için şimdi gerçekten öyle bir Türk geldi bana bir anda. Fazıl bana gerçekten bir Türk etti beni. Dedim ki evet ya ben Türk'üm ha. Ben aslında evet ben Türk'üm. Onun için artık gerçekten İtalyan Türk veya Türk İtalyan diyorum artık. Evet ben bunu çok seviyorum. Çok ekstra var Türk ve İtalyan olmasını çünkü şimdi İtalyan tabii ki Europe bana açıldı. Europe'da doğdum ve kurallar burada ne, müzik nasıl yapıyoruz bu ben çok iyi öğrendim. Ama işte tabii ki İtalya'da doğdum, İtalya'da müzik çalıştım. Ama Türk olmasını ekstra bana Türk müzikleri verdi. Ve Türk müzikler Europe müziklerin daha zor. Neden? Ritimleri daha zor. Ve bana bunlar kolay geliyor yani normal geliyor öyle diyelim. Ve bu gerçekten çok bayağı bir ekstra vardı. Şimdi ben Fazıl müziği zaten çok zor. Bütün ritmler çok farklı. Ama Bartok, Prokofiev, Ruslar ya da Gina Serra bütün bunlar bana hiç zor gelmiyor. Ben çok rahat bu ritmleri yapabiliyorum. Ve işte Türk müziktendir bu. Öbür şefler Europe'da bu çok yok ve öğrenmesi gerçekten zor. Yani ya percussion çalıyorsun o zaman ritmleri bilirsin yoksa yani zor. Onun için çok ekstra verdi bu Türk olmasını. İnsanlar şok oluyorlar. Şimdi sen Nil Venditti adı yazarsan bir kız beklemiyorsun. Tabii ki Türksün Nil gibi bir ad daha kızlar için ama Europe'da hiç öyle bir ad yok. Veya Nils Almanya'da erkek bir ad. Onun için bir kız beklemiyorlar ve küçük bir kız beklemiyorlar. Ben çok küçüğüm ve böyle güzel küçük bir kız ve gülümseyen bir kız hiç beklemiyorlar. Onun için şoktalar. Ben girince onlar şoktalar. Ama sonra müzik başlayınca ve ben o kadar iyi biliyorum neyi istiyorum ve ne kadar neyi müziği götürmeyi istiyorum. Bugün ne yapıyoruz o kadar iyi biliyorum ki şok orada bitiyor. Yani artık beni görmüyorlar, müziği görüyorlar ve ben bunu çok seviyorum. Çünkü müzikte cinsiyet yok yani herkes aynı. En önemli şey müziği bil ve bugün ne yapıyoruz? Yani bana ne sen kız mısın, erkek misin, büyük, yaşlı, küçük yani tek işini bil. Orkestra bunu ister. İşini bil biz de çalarız. Onun için orada şok bitiyor. Yani şimdi evet ben sahnede aşırı gibi eğleniyorum. Evet ben hep bunu söylüyorum yani hem müzik yapıyorum yani çok güzel bir iş. İş bile değil yani müzik. Hem de yani bu işte
eğlenmezsem yani neden müzik yapıyoruz? Başka bir şey yapalım. Ben bunu hep söylüyorum ve ben çok eğleniyorum. Sahnede nasıl böyle bir şey hissediyorum? Bu çok güzel çünkü ve çok seviyorum. Ben sahneye giriyorum, aplaz var. Müzik başladığı anda emin ediyorum unuttum. Yani müzik başladı, sonra bir daha aplaz duydum ben. O anda o 1 saat, 2 saat, opera 4 saat unuttum yani ne oldu, ben neredeyim, kimim? Bu sorular yok oldu. Hiçbir şey yok, tek bu müzik ve sonra bir anda sanki uykudan kalktım, aplaz var diye bitti. Ve gerçekten böyle hiç hissetmiyorum hayatımda. Yani böyle o anda ben tam o yerde olmam lazımdı ve oradayım. Ve her şey bitti, problem bitti, hayat bitti, kötü şeyler bitti, güzel şeyler bitti, her şey. Tek müzik. Almanya'da Van Bulef'e bir mektup yazmış. Demiş ki abi burada o kadar çok yağmur yağıyor ki kirazlar bile gelmiyor ve gelseler sen yemezsin çok kötüler. Öyle bir durumdayız. Mi minore. Ve en meşhur başlıyor bu senfoni, tamam mı? Bütün senfoni, bütün birinci bölüm 3 notada üstünde yazılmış. Tiro, tek bu kadar. Tiro, tersi tora. Tiro, tora. O kadar yani daim, adam bir daim. Parçaları nasıl seçiyorum? Yani böyle en çok sevdiğim, en çok eğlendiğim parçaları seyircilere belirtmek istiyorum. Yani bu parçaları duyduk ama bir saniye benimle duyun. Ben bu parçaların bunlarını seviyorum. Bakın ne kadar güzel müzik. Çünkü bana hep söylüyorlar yani klasik müzik çok uzak. Yani bizim hayatımızda yani Beethoven 300 yıl defa yazmış. Yani bize ne artık? Bize ne? Biz de Taylor Swift dinleyelim. Yani tamam o da iyi. Ama klasik müzik hayattan bahsediyor, aşktan bahsediyor ve ölümden bahsediyor. Yani her yaşadığımız günden o şeylerden bahsediyoruz. Hiç 300 yıl eski değil benim için. Bugün gibi bir şey ve bunu seyirciler anlatabilirsem işte işimi yaptım. Ve ben bunu yani çok seviyorum. Ben zaten iletişimi kurmayı çok seviyorum. Hep yapmaya tercih ediyorum. Tabii ki orkestrada isterse, yani onların da bir style var her orkestranın. Onun için bazı tercih etmez, bazı çok tercih eder. UK'de mesela çok tercih ediyorlar, Türkiye, İtalyan gibi. Ve insanlarla konuşmaya ben çok seviyorum. Yani böyle sanki konserde artık değiliz, sanki böyle bir ailedeyiz ve sanki beraber yapıyoruz ve öyle. Neden öyle? Çünkü ben müzik her gün yapabilirim ama siz beni duymazsanız benim müziğim yok. Yani öyle bir şey. Seyircisiz müzik yok abi. Onun için seyirci en önemli şey. Canımlar benim, iyi akşamlar. Sezonu açtık. İyi ki buradasınız. Sizin için açtık zaten. Ben 29 yaşındayım artık. 10 senedir yönetiyorum. Hayatım o kadar güzel ki her hafta dünyanın bir yerdeyim. Yönetiyorum, arkadaşlık yapıyorum, yemekleri yiyorum, içiyorum. Onun için gerçekten hayatım değişmezse hiç ben çok mutluyum. Mesela geçen hafta gerçekten ben Tromsø'dayım, Norveç'te. Kuzeyde ışıkları gördüm. Yani böyle bir hayat. Bugün Londra'dayım, sonra İstanbul var, sonra Finland var, Helsinki. Onun için ve bütün güzel yerlerde yönettim. Royal Albert Musikverein, Konsertgebouw, Elbphilharmonie. Yani aşırı güzel bir hayat. Yani bu bitmezse çok memnun olurum.